Efendim selamlar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Tugay. Yepyeni bir mobil oyunla beraberiz. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Sizleri selamlıyorum. Oyunumuzun ismi Phantom Tower incelemesi olacak. Hiç uzatmadan isterseniz başlayalım. Phantom Tower nedir? Şimdi kendisi bir aksiyon, RPG ve roguelike karışımı bir oyundur. İlk bakışta Diablo, Hades, Otherworld, Legends ve klasik Dungeon Crawler oyunlarının karışımı gibi görünse de zaman geçirdikçe kendine özgü bazı sistemleri olduğunu fark edebiliyorsunuz. Oyunun temel amacı gizemli bir kulede ilerleyerek 100 katı aşmak ve her denemede karakterinizi biraz daha güçlendirmek üzerine de kurulmuş. Tamamen bu stratejiyle ilerliyorsunuz sevgili dostlar ama oyunun en dikkat çekici yanı hızlı tempolu savaş sistemi var. Karakteriniz sürekli hareket halinde ve düşman saldırılarından kaçarken yetenek kombinasyonlarını kurmanız gerekebiliyor. Yani aslında sürekli oyun duruyor sevgili dostlar. Ben bunu sevmiyorum. Yani Vampire Survivor gibi değil. Orada sürekli bir tane seçip devam ediyorsunuz ama burada yere kutular düşüyor. Bu kutuları açıyorsunuz. İçerisinden yere mana potları düşebiliyor. Diğer materyalleri toplayıp level alıyorsunuz. İtem alıyorsunuz. Skill seçiyorsunuz. Bunları güçlendiriyorsunuz ve sürekli oyun duruyor yani. Bir de bir sefer seçip üstteki barı doldurmaya çalışmıyorsunuz. Sürekli oyun duruyor. Bu benim canımı sıktı diyebilirim. Onun dışında element sistemi var. Oyunun temelini oluşturuyor. Yani farklı elementleri bir araya getiriyorsunuz. Güçlü reaksiyonlar oluşturabiliyorsunuz. Ve büyük düşman gruplarını da etkili şekilde temizleyebiliyorsunuz. Yine Vampire Survivors mantığında oyunda ilerlerken bosslar da gelebiliyor. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Tamamen bu tür oyunları ben roguelike oyunlarında dahil olmak üzere yeni beklediğim mobil oyunlar gelene kadar zaman geçirmek için oynuyorum, deniyorum. Phantom Tower sadece bir roguelike da değil bu arada. Yani aynı zamanda oldukça derin bir RPG mekaniklerine sahip. Kule içerisinde topladığınız materyaller, silahlar, zırhlar ve çeşitli ekipmanlar üretebiliyorsunuz. Bu arada oyunda crafting sistemi de oldukça çok önemli çünkü ilerleyen katlarda düşmanlar ciddi bir şekilde güçleniyorlar. Güçlü ekipman üretmeden de yüksek katlara çıkmak oldukça zor hale gelebilir. Karakter gelişimi tarafında da içerik oldukça geniş bırakılmış. Yani farklı ekipman setleri bulunuyor. Her sınıfın farklı oynanış stili var. İlk başta girerken zaten seçebiliyorsunuz ama bunları ilerleyen dönemde de farklı sınıflar haline evrimleştirebiliyorsunuz. Sanırım bazıları gerçek parayla satılıyor. Bazıları da oyun içerisindeki parayla satılıyor. Onu söyleyebilirim. Roguelike tarafında ise her koşu farklı hissettiriyor mu? Ya şimdi aslında hissettiriyor ama ilk başlarda hep böyle 3 kat, 5 kat, 10 kat çıkacaksınız. Vampire Survivor oynadığınızı düşünün. Bazı moblar değişecek. Hep aynıymış gibi gelir size. Yani beni çabuk sıkıyor ama zaman geçirebiliyorum. 2-3 gün, 4 gün, 5 gün duruma göre oyunun potansiyeline göre de bu değişebiliyor. Tabi ama kişiden kişiye göre de farklılık gösterebilir. Ölüm sonrasında birçok güçlendirmeyi kaybetseniz de elde ettiğiniz kaynaklar kalıcı ilerleme sağlıyor. Bununla ilgili bilginiz olsun. Bu nedenle oyun tamamen şansa bağlı değil. Yani her başarısız deneme karakterinizi biraz daha güçlendiriyor ve bir sonraki koşuda daha ileri gitmenizi de sağlayabiliyor. Oyunun olumlu taraflarından biri de çevrim dışı oynanabilmesi. Oyunu çevrim dışı oynayabiliyorsunuz. Günümüzde birçok mobil oyun sürekli internet bağlantısı istiyor zaten. Biliyorsunuz ki Phantom Tower offline oynanabilmesi büyük bir avantaj. Bu Steam sürümünde nasıl olur? O konuyla ilgili bir fikrim yok. Belki de sadece mobil özel bir offline oynanış sistemine sahip olabilir. Ayrıca geliştiriciler oyunun zorlayıcı olmasını istemiş. Ancak gereksiz grind hissini azaltmak için belirli kartları atlama sistemi de eklemişler. Ben bunu görmedim. Bu bilgiyi de Reddit'ten aldım. Haberiniz olsun. Grafik tadında ise oldukça temiz bir sanat tasarımı görüyoruz. Görseller A seviyesinde değil ancak mobil cihazlarda akıcı çalışacak şekilde tasarlanmış. Özellikle efektler ve yetenek animasyonları savaşın tatmin edici hissettirmesini sağlıyor. Yani bana göre de zaten basit bir roguelike mobil oyunu değil. Gerçekten eğlenebileceğiniz veya içerisinde zaman geçirebileceğiniz, katlara tırmanarak oynayıp bağımlısı olabileceğiniz bir roguelike oyunu da diyebilirim. Dil desteği konusuna biraz daha değinmek isterim. Şöyle aslında önemli bir eksik var. Phantom Tower birçok dil desteği bulunuyor. Yani ilk başta bunu söylemedim ama Tayca var, Endonezya var, Vietnamca var. Diğer dil destekleri var. 12-13 tane oyun içerisinde dil desteği var. Türkçe dil desteği bulunmuyor. Yani sanırım Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Korece, Çince ve Portekizce de bunlara dahil. Saydığım Vietnamca, Endonezya, Tayca dil destekleri de dahil. Yani 11-12 tane yapıyor. Ya şimdi açıklamalara göre oyuna Türkçe dili desteği eklenecek ama şu an Steam sürümü henüz çıkmış değil. Sadece mobil cihazlarınız üzerinden oynayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki açıklamalar kısmında da oyunun indirme linklerini bulabilirsiniz sevgili dostlar. Bence fazla da uzatmayalım. Genel bir değerlendirme yapıp bitirelim. Phantom Tower
Bence mobil platformlarda kaliteli bir aksiyon RPG ve roguelike karışımı deneyimi arayan oyuncuların kesinlikle göz atması gereken yapımlardan biridir diye düşünüyorum. Özellikle build oluşturmayı, loot yapmayı ve sürekli güçlenmeyi seven oyuncular burada uzun saatler geçirebilir. Türkçe dil desteğinin olmaması evet üzücü ve bazı tekrar hissi yaratan mekanikler eksi tarafları olsa da içerik miktarı ve oynanış derinliği bu eksileri büyük ölçüde telafi edebiliyor. Benim puanım 10 üzerinden 7.5. Aslında 8.5-9 verebilirdim bu oyuna ama roguelike türüne bakacak olursak mobile göre Türkçe dil desteği olmadığı için 2-3 puan buralardan kırdım. Artıları benim gözümden şöyle olabilir. Hızlı ve akıcı savaş sistemine sahip, derin karakter geliştirme seçenekleri bulunuyor. Güçlü crafting sistemi var. Ana merkez gibi bir yere iniyorsunuz çünkü. Offline oynanabilmesi çok büyük bir avantaj. Her yerde oynayabilirsiniz. İnternetiniz olmasa bile. Yüksek tekrar oynanabilirlik yapısı da bulunuyor. Eksileri var mı? Tabii ki de var. Türkçe dil desteğinin olmaması çok büyük bir eksiklik. Oyunda sürekli duruyorsunuz. Vampire Survivor gibi değil. Biraz önce de bahsetmiştim. Kutuları açıyorsunuz, duruyor. Skill seçiyorsunuz, duruyor. Diğer itemleri alıyorsunuz, duruyor. Yani çok duruyor oyun. Sürekli duruyor. Karakteri böyle bir nasıl diyeyim 1 dakika 2 dakika hareket ettirip skill seçmek için dursa olabilir ama ona nasıl bir çözüm bulabilirler bilmiyorum. Veya itemleri yerden seçmeyecek, sadece craft yapsak, yerden materyal toplayıp craft yapsak gelsek, oyun sadece skill seçimi için dursa daha iyi olabilirdi. İlerleyen saatlerde tekrar hissi de oluşturabileceğini düşünüyorum. Bence oluşturacaktır. Yani sıkabilir ama 2 gün 3 gün mutlaka veya 5 gün 6 gün 10 gün kişiden kişiye göre değişebilir. Zaman geçirilebilir diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın abi. Bir sonraki yeni mobil oyunlarda da görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi de unutmayın abi. Her şeyi açığım, çoğuna da cevap veriyorum, biliyorsunuz ki. Ben mobil oyun oynadığım için her zaman söylüyorum, yeni mobil oyunlara odaklıyım. Oynuyorum, sizinle paylaşıyorum. Başka bir amacım yok. Bir gelir elde etmiyorum veya ona benzer bir şeylerle ilgilenmiyorum. Ajanslar falan filan. Onlarla ilgilenmiyorum. Yani sadece tek amacım yeni oyunları sizlerle paylaşmak, fikir alışverişi yapmak. Hoşçakalın abi. Görüşmek üzere.